Herkese merhaba. Bugün de sizlere yeni bir model göstermek istedim. Ben bu modelle bluz yapmayı düşünüyorum. Yelek yapabiliriz, bebek battaniyesi yapabiliriz, kazak, hırka, ne istersek o modelde kullanabileceğimiz bir model. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımı da gayet basit, güzel bir model. Ben bu model için İpimiz bu şekilde ince Alize Diva kullandım. Tığımızı da şu şekilde göstereyim. Çok kalın olmayan, çok ince de olmayan bir tığ. Numara 7 olarak geçiyor. 1.30 milimlik. Bununla bu modeli elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Dantel gibi duran bir model. Umarım beğenirsiniz. Ben sizlere şimdi bunu 1, 2, 3 model olarak göstereceğim. Siz dilerseniz daha büyük bedenlerde yapabilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. İlk önce zincirimizi çekerek modelimize başlıyoruz. Bunda zincir sayısı veremeyeceğim. Sadece öreceğiniz ölçüye göre zincirimizi çekelim. Bu şekilde zincirimize bir devam edelim. Arkadaşlar ben zincirimi çektim. Fakat bunu sizlere bir santim olarak göstermek istiyorum. Şöyle yaptığımızda 34 santim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 de yanlarda yarımlarımız var. Bunun ölçüsü şu anda 34 santim. Ben şimdi sizlere 3 tane göstereceğim. Bu da şu şekilde. 23 santim zincir çektim. Dediğim gibi bu sayıları küçültüp ya da büyütebilirsiniz. O sizin elinizde. Şimdi zincirimizi çektikten sonra yani şu son çektiğimiz 1, 2, 3.'nün yalnız bu tek kat almayacağız zincirimizi. Çift kat olarak yani alt kısımdan alarak bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yana geçiyoruz. Yine sık iğnemize devam ediyoruz. Hep bir yana batarak ilk sıramızı yapıyoruz. Bunu dilerseniz örmek istediğiniz şeye bağlı. Yani hırka örecekseniz lastik üzerine devam edebilirsiniz. Ben şu an sizlere göstermek için düz olarak başladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi tamamlayacağız. Burada fazlalık gelebilir. Yani siz biraz zincirinizi fazla çekin yapacağınız şeye göre. Mesela 30 santim yapacaksanız ya da bunun gibi 34 santim yapacaksanız ilk zincir çekiminizde biraz fazla çekin. Daha sonra buradan kesebiliriz. O sorun değil. Zinciriniz fazla olsun, kısa olmasın. Dediğim gibi hırka yaparsanız bunun alt kısmına lastik yapabilirsiniz. Ya da düz olarak başlayıp bir miktar düz örersiniz. Üzerine modeli başlayabilirsiniz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne olarak gelelim. Evet, şimdi sık iğnemizi yaptık. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi birinci sırasını tamamladık. İkinci sıraya geçelim. Dönüyoruz. 1, 2, 3, 4,
5 zincir çekiyoruz. Ve buradan 1, 2, 3 ve 4. zincire sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Üzerine doluyoruz. 1, 2, 3. zincire batarak tek seferde çekiyoruz. Üzerine doluyoruz. Hemen yanına batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yana geçiyoruz. Bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde şu başta battığımız yalancı trabzandan sayarak 8 tane yani 7 tane yapacağız. 8. yine yalancı trabzan yapacağız. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 oldu. 5, 6, 7. Bakın. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine üzerine alarak yana batıyoruz. Ve bu defa tek seferde çekerek bir yalancı trabzan yapıyoruz. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. zincire sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. zincirimize batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3, 4. zincirimize batıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3.'ye şimdi burada üzerine alarak son 2 çektiğimizi 1, 2, 3.'ye yine yalancı trabzan yapıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi son 2 zincirden sonra 8 tane burada örneğimizin başlangıcını yaptık. 2 zincir çektik, sık iğne yaptık. 4 zincir, 4 zincir ve 2 zincir. Şimdi yine üzerine dolayarak bir yanına batarak ikili trabzanlara devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yine üzerine alarak yalancı trabzanla kapatıyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. zincire batarak sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. zincire batıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4.'ye batıyoruz. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Yine üzerine doluyoruz. 1, 2, 3.'ye yalancı trabzanımızı yapıyoruz. Yine devam ediyoruz aynı şekilde.
Yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yalancı trabzanla yine kapattım. Evet, şimdi burada 3 tane örneğimiz çıkmış oldu. Yani 1, 2, 3 tane çiçeğimizi koyacağız buraya. Şimdi bu son yaptığımızın yalancı trabzanla 8.'yi kapattık. 1, 2 zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3.'ye yine batıyoruz sık iğne olarak. 1, 2, 3, 4. Yine 1, 2, 3 ve 4.'ye batarak ikinci sıramızı tamamlamış bulunuyoruz. Demin de söylediğim gibi burada biraz fazlalık oluşabilir. Hiç sorun değil. Daha sonra burayı ya dikiş içerisine getirebilirsiniz ya da kesip bağlayabilirsiniz. Yeter ki kısa olmasın zinciriniz. Şimdi dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektikten sonra bu daha önce geldiğimiz zincirin iç kısmına batarak bir sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Üzerine doluyoruz. Burada daha önce yapmış olduğumuz modelin üzerine gelerek bir tane çekiyoruz. Yine üzerine doluyoruz. Aynı zincire bir tane daha yapıyoruz. Yine doluyoruz. Bir yana geçiyoruz. Bir tane daha çekiyoruz. Yine doluyoruz. Ve aynı zincire tekrar. Şu şekilde. Ve bunun orta kısmından ipimizi çekerek zincirimize sabitliyoruz. Burada hafif yan döndürüyoruz. Bakın bu orta kısımdan girerek şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde örgümüzü döndürmüş olduk. Şimdi arada bir zincir çekiyoruz. Yine ipimizi doluyoruz ve hemen yana geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Yalnız bunları çok uzun çekmeyin. Şu şekil çekerseniz aynı modeli vermiyor. Daha böyle ufak yaptığımızda top top oluyor. Çok küçük de değil böyle, fakat çok büyük de değil. Üçlü trabzan boyutunda yapabilirsiniz. Bir tane çektik. Yine doluyoruz. Aynı zincirin içerisine çekiyoruz. Bir doluyoruz. Yana geçiyoruz. Bir doluyoruz. Yine aynı zincire. Yani bir zincire 2 defa batmış oluyoruz. Bu 2 zincire 4 defa batmış oluyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Sonra bir sık iğne ile sabitliyoruz. Yine bu şekilde yana döndürdüğünüzde tam bu orta kısımdan girerek, bakın şu şekilde göstereyim. Böyle tam orta kısma geliyoruz. Bir sık iğnemizi yapıyoruz. Yine aynı kısımdan girerek 2, 3,
ve 4. Yine bir zincir çekiyoruz. Yan zincire geçiyoruz. İpimizi çekiyoruz. Yine doluyoruz ipimizi. Aynı zincire ikinci kez batıyoruz. İpimizi doluyoruz. Ve yan tarafa geçiyoruz. 1 doluyoruz. Aynı zincire 2. Bakın bu şekilde tam orta kısımdan alıp sabitliyoruz. Yine aynı şekilde orta kısımdan alarak şöyle göstereyim. Bir, 2, 3, 4. Bakın bu şekilde. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi çıkarttık. Fakat şunu söyleyeyim. Bu gittiğimiz kısım modelimizin arka kısmı. Modelimizin ön kısmı burası. Modelimizin düzü bu taraf. Bu modeli yaptığımız kısım ters kısmı. Şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz ve buradaki 2 tane dörtlü yapmıştık. Şu yanlarda ikililer vardı. Burada dörtlü vardı. Bunun bu kısmı batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bir yan dörtlü zincire atlıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Bakın buradaki ikili zincirler alt kısımda kaldı. Yani bu modelimizi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Dörtlü zincirin içine batıyoruz. Dörtlü zincir çekip bir diğer dörtlüye atlıyoruz. Şimdi 2 zincir çekip yine üst kısmına alarak yalancı trabzan yaptığımız zincirin üzerine çekerek yine aynı işlemi yapıyoruz. Hepsini çekerek sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi orta kısımdan tığımızı geçirip 1, 2, 3 ve 4. Zaten orta kısım bulduğunuzda örgümüz
kendiliğinden dönecek. Şimdi aralarda bir zincir çekmeyi unutmayın. Bir dolayıp yan tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir zincire 2 defa batmak şartıyla bu şekilde hafif şöyle döndürürseniz daha rahat yapabilirsiniz. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. Hafif döndürüp bu kısımdan bir zincir daha çekip şimdi sonuncuyu yapıyoruz. İkinci çiçeğimiz tamamlandı. 1-2 zincir çekiyoruz yine ve şu yaptığımız dörtlü zincirlerin birincisine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. İkinci 4 zincirin içerisine batıyoruz. 1-2 zincir çekerek yine üçüncü çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, modelimizin bu sırasını tamamladık. Şimdi çiçeğimizden sonra, yani bu üçüncü çiçeğimizde yaptık. 1-2 zincir çekiyoruz ve daha önce
şu başta çekmiş olduğumuz zincirin orta kısmına batıyoruz ve bir sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip 2 defa doluyoruz ve bu en alt kısımda bakın şu şekilde batarak 1 2 3 de çekiyoruz. Şimdi 2 zincir çekip bu daha önce çektiğimiz 5 zincirin orta kısmına battık. 4 zincir çektik. 2 defa dolayarak zincirimizi tamamladık. Dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Ve bu tam orta kısmına, bu zincirin orta kısmına batarak 1 2 3 seferde çekiyoruz. Yine 2 defa doluyoruz. Yine aynı zincire batarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Üç, 4. Şimdi bu baştaki zincirimizi saymıyoruz. 1 2 3 ve 4. Baştaki zincirimizi sayarsak 5 tane oluyor. 1 2 3 4 tane trabzan yaptık. Bu şimdi modelimiz. Burada 3 tane çiçek yaptık. Bu başlarda da yarım çiçeğimiz olacak ikinci sırada. Bu aralar 3 olarak gidecek. Bu aralar buçuklu gidecek. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir çektikten sonra bu çiçeklerimizin ara kısmına batarak şuraya batarak sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bir diğerine geçiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekerek bir yana atlıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Üzerine 2 defa doluyoruz. Ve bu orta kısımda 4 tane çektiğimiz zincirin orta kısmına batarak bir trabzan yapıyoruz. İki, üç, dört, 5 6 7 8. Bakın burada 4 trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çektik. Bu orta kısma battık. 4 zincir çektik. İkinciye atladık. 4 zincir çektik. Bir diğerine atladık. 2 zincir çektik.
Ve bu orta kısımda 4 tane çektiğimiz zincirin ortasına 2, 4, 6 ve 8 tane trabzan yaptık. Şimdi yine 1, 2 zincir çekiyoruz. Yine buraya atlama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir yana geçiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Diğer yana geçiyoruz. 1, 2, üzerine 2 kere dolayarak bu orta kısımdaki dörtlü zincire atlıyoruz. Buraya da yine 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Yine bu kısma atlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir yana atlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Diğer yana atlıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Yine üzerine doluyoruz. Ve bu zincirimizin bu kısımda batarak kenar zinciriyle birlikte 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde batarak 2, 4, 5 tane, yani şunu kenar zincir olarak sayacağız. 5 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi dönüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çekiyoruz. Üzerine dolayarak yine modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz.
Şimdi bu yandaki yarım çiçeğimizi bu şekilde yapmış olduk. Yine 1-2 zincir çekiyoruz. Şimdi bu kısma atlıyoruz. Sıkı yapayım biraz daha. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Ve hemen bakın bir yan tarafa atlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1-2 zincir çekiyoruz. Üzerine alarak daha önce yapmış olduğumuz trabzanın üzerine batarak yine modelimizi uyguluyoruz. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi bu yan çiçeğimizi yaptık. Şimdi orta kısımdakini yaptık. Bir diğerine daha geçeyim. 1-2 zincir çekiyorum. Çiçeğimi tamamladıktan sonra bu daha önceki alttaki çiçeğimize 4'er tane zincir yapmıştık. O 4 zincirin, yani şuradaki ikili değil, 4. zincirin birine orta kısımdan sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Diğer ikinci 4'e atlıyoruz. 1-2 zincir çekerek yine yan çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Böyle devam edeceğiz. Başa kadar bir gelelim. Evet, şimdi son çiçeğimizi yaptık.
2 zincirimizi çektik ve bu dörtlü zincirimize atladık. 1 2 3 ve 4 zincir çekerek bir yana atladık. 1 2 ve yine buradaki yarım çiçeğimizi yapacağız. Şimdi burada yarım çiçeğimizi yaptıktan sonra 2 defa doluyoruz. Zincirin, burada gördüğünüz zincirin orta kısmına batarak bir üçlü trabzan yapıyoruz. Dönüyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekerek bu iki çiçeğin ara kısmına batıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekerek, pardon, 2 zincir çekerek 2 defa doluyoruz ve bu orta kısımdaki dörtlü zincirin ortasından yine üçlü trabzanımıza devam ediyoruz. Sekiz tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. 2, 4, 6, 8 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 1, 2 zincir çekiyoruz. Ve şimdi bu kısma, yani iki çiçeğin ara kısmından sık iğne ile çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bir yana geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Yine bir yana geçiyoruz. 1 2 zincir çekerek üstte 2 defa doluyoruz ve buradaki dörtlü zincirin orta kısmından yine 8 tane üçlü trabzan çıkacağız. Evet, şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Çiçeklerin arasına sık iğne ile alıyoruz. 1 2 3 ve 4 yana atlıyoruz. 1 2 3 ve 4 bir diğer yana atlıyoruz. 1 2 2 doluyoruz ve buradaki dörtlü zincirin orta kısmından yine
8 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Dört, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi yine 2 zincirimizi çekiyoruz. Çiçeğimizin orta kısmına batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Buradaki zincirin tepe kısmına batarak sabitliyoruz. Dönüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek bu orta kısma sabitliyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz ve yine modelimize devam ediyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Artık modelimiz hep aynı şekilde devam edecek. 1, 2 zincir çekip bu dörtlü zincirin ortasından sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Diğer dörtlüye atlıyoruz. 1, 2 ve yine buradan yine modelimize devam ediyoruz. Modelimizin bu kısmı dediğim gibi tersi. Modelimizin asıl düz kısmı burası. Bu kısım. Bu şekilde devam edeceğiz. Kenarlarda şurada gördüğünüz gibi birer tane yarımlarımız var. Bunlar tam modellerimiz. Bu şekilde buradan devam ederek gidecek. Bunun üst kısmındaki buraya denk gelecek. Bir sonrakinde bu buraya denk gelecek. Yani bu şekilde şurada göstereyim.
Böyle sıralarımız düz bir şekilde devam edecek. Şöyle açarak göstereyim ben size. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda buluşmak üzere. Hoşça kalın.